Şimdi mantı iç harcımızı da hazırlamaya başlıyoruz. Kirazlarımızı gördüğünüz gibi çekirdeklerinden ayıkladık. Yarım kilo kadar zaten normalde kiraz aldık ama tabii hepsini kullanmayacağız. Burada 200 gram kadar kirazımız var. Bunu blenderdan çekeceğiz. Hem iç harcına hem mantı hamurumuzun içinde de kullanmak için blenderımızdan bunu geçireceğiz. Şimdi blenderımın içerisine kirazlarımı, Napolyon kirazlarımızı ilave ediyoruz. Hem sosta hem iç harcında hem mantı hamurunda kullanacağız. Şimdi biraz çekeceğiz ama çok fazla değil. 1-2 çekip bırakacağız. Aradığım kıvam bu. Birkaç defa çektim blenderdan. Şu kıvama geldi. Çok da sulu olsun istemiyorum çünkü. Şimdi iç harcımı hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı çekmiş olduğum kirazımı ilave ettim. Kalan kirazları da ayrı bir kaba alıyorum. Çünkü hem hamur içinde kullanacağım hem de mantıyı servis ederken sunumda sosta kullanacağım. Şimdi blenderıma bir adet soğanı koyuyorum. 3-4 parçaya ayırt ettim. 3 diş de sarımsak ilave ediyorum. Bunları da blenderdan geçiriyorum. Şimdi iç harcımı koyuyorum. Soğan ve sarımsaklarımı da çekmiş olduğum kirazların içerisine. Orta yağlı çektirmiş olduğum dana döş kıyma 2 defa çektirdim kasabımda. 250 gram kadar koyuyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar koyuyorum şu anda. Tatlı toz biber de ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce yoğuracağım. Daha sonra da ağzını streçleyeceğim. Yaklaşık bir 20 dakika kadar buzdolabında ağzı streçli bir şekilde dinlendireceğim. Şimdi mantı hamurumuzu da hazırlıyoruz. 4 su bardağı kadar un kullanacağız biz mantı hamurumuz için. Tarçın da ilave ediyorum. Yarım çay kaşığına yakın. 1 yemek kaşığı da kirazdan, blenderdan geçirmiş olduğumuz kirazımızdan ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Hamurumuzu, unumuzu şöyle bir karıştırıyoruz. Ortasında şimdi bir boşluk meydana getireceğiz. 3 adet de yumurtamızı içerisine koyuyoruz. Şimdi suyumuzu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir yandan da elimizde iyice ortaya alıyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Bizim amacımız burada orta sert bir hamur elde etmek. Cıvık bir hamur istemiyoruz. Böyle aşırı sert bir hamur da istemiyoruz. Her zamanki bizim takip eden güzel ailemiz bilir veya bizi ilk defa karşılaşan ailemize yeni katılanlar varsa şimdiden hoş geldiniz. Yaptığımız tüm mantı tariflerinde mantılarımız hep orta serttir. Ve gayet de lezzetli, binlerce beğeni almış, çok güzel yorum almış tarifler. Evlerde uygulanmış, yani testleri de yapılmıştır bunun. Bir yandan da yoğuruyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş ilave ettik. Yine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş suyu ilave ederek istediğimiz kıvama gelene kadar, orta sert bir kıvama gelene kadar yoğuracağız. Şimdi hamurumuza birazcık yoğurduktan sonra un ilave ediyoruz. Kiraz da eklediğimiz için normalde aslında gerekmezdi ama kiraz da eklediğimiz için kirazın suyu da buna etki etti. Çeyrek su bardağı koyduk arkadaşlar. Bakın şu bardak çeyreğini koyduk. Şimdi yoğuruyoruz. Şu an istediğimiz kıvama gelmeye başladı hamur. Hamurumuz şu anda hazır arkadaşlar. Orta sertlikte bir hamur oldu. Elimizde de şöyle bakın gösteriyoruz. İstediğimiz kıvam tamamıyla bu. Kulak memesinden bir tık daha sert oldu. Orta sert hamurumuzun üzerine bir de örtü koyuyoruz. Hamurumuzu şöyle bir 15 dakika dinlendirelim ki açması da yapımı da daha kolay olsun. Hamurumuzu 15 dakika dinlendirdik. Şimdi örtümüzü kaldırıyoruz. Hamurumuzu da beze yapmak için şimdi masamıza alacağız. Eğer olur da hamurunuz biraz yumuşamış olursa biraz unla da toparlayabilirsiniz.
Gayet güzel gözüküyor şu anda hamurumuz bizim. Şimdi bezeleri de bölüyoruz. Toplam 4 beze çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bezelerimizi de hazırlayacağız. Böyle her aşamasını gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Yapımını görün diye. Tabii çoğunuz mantı yapmasını zaten biliyorsunuzdur. Ama bu gerçekten çok farklı bir tarif. Bunu da böyle ilk defa yapacak olanlar varsa aşama aşama görsün istiyoruz. İlk bezemiz hazır. Şimdi 4 bezemizi de biz bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi bezelerimizde tekrar borcamımızı alıyoruz. Üzerine bir örtü koyacağız. Biraz daha bunu dinlendireceğiz. Şimdi hamurumuzu da açacağız. Biraz un serptik gene masamıza. Üzerine de bezemizin üzerine de biraz un serpiyoruz. Güzelce açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kirazlardan ötürü, blenderdan çekip koymuş olduğumuz kirazlardan ötürü hamurumuz çok güzel bir şekilde de görünüme de kavuştu. Çok farklı bir böyle mantı yemek istiyorsanız gerçekten bence herkes bunu bir denemeli, bir görmeli. Evet, istediğimiz kıvama geldik arkadaşlar. İnceliği bizim için gayet iyi. Kalın bir mantı istemiyorduk zaten. Böyle olabildiğince istediğimiz kıvamda, incelikte olsun istedik. Biz de size gösteriyorum arkadaşlar. Gizli şefimiz Nevin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çiçeklerle karşılıyoruz. Bakın. Çiçeklerle. Buyurun efendim. Karşılıyoruz. Mantımızı güzel açsın, güzel olsun, evde de siz de iyi yapın diye. Evet. Evet. Evet, Nevil Hanım kolay gelsin. Sağ ol canım. Bu bölümde sizi merak eden takipçilerimiz de ailemizin bireyleri de oluyor. Böyle sizi gösterelim dedik. Nazar değmesin diye seni göstermiyordum biliyorsun. Evet, biliyorum. Gözlere gelme, kem gözlere gelme diye. Doğru, haklısın. Çiçek de almadın demezsin artık bana herhalde. Yok, almadım demem. Bundan sonraki çiçeklerimi böyle istiyorum ama yanında limon olsun lütfen. Limon olsun, tamam. Biraz da ekmek, lavaşlar Tamam. Çiğ Bastır. köfte de getireyim mi yanına? güzel olur da. İyi, afiyet olsun. Evet, biz mantımıza dönelim Nevil Hanım. Şimdi keseceğiz mantıyı. Değil mi? Evet, şimdi mantımızı keseceğiz ama ne ince ne kalın bir mantı hamuru oldu. Şöyle baktığım zaman en fazla ince 2 santim kadar gözükmüyor. Hamuru kesme işlemini burada şuradan yapayım. Görmeniz açısından. Küçük hamur kesmeyeceğim çünkü. Biraz büyük olmasını istiyorum. Hüngel hamuru kadar da kalın kesmiyorum. Biraz daha, bir tık daha ince ondan. Şimdi mantımızın içlerine dolduracağız. Ondan sonra arkadaşlar eşimle beraber hepsini yumacağız. Tabi mantıyı isterseniz çok daha küçük de yapabilirsiniz. Biraz daha büyük de ayarlayabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin damak zevkinize bağlı. Ama biz bu tarifte çok büyük kullandıkları için ama o kadar da büyük istemiyoruz açıkçası. Daha küçük yapacağız. Şimdi iç harcımızı da mantılarımıza koyuyoruz arkadaşlar. Biz her zaman hani malzemeyi bol koymaktan yanayız. Çünkü mantının tadı iç harcında.
Bütün mantılarımızı iç harcını koyacağız. Sonra da yummaya başlayacağız. Evet, çok az kaldı. Acıktık da arkadaşlar. Valla harika da bir mantı sosu yapacağız buna. Sarımsaklı yoğurt. Gene bu kirazlardan kullanacağız. Kiraz sosunu da ekleyeceğiz sunumda. Şimdi mantılarımızı da kapatıyoruz. Bunları böyle üçgen biçiminde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok minik mantı olmadı. Bütün mantılarımızı bu şekilde üçgen olarak kapatacağız. Hepsini bitirdikten sonra suyumuzu da, haşlama suyumuzu da koyduk zaten. Hepsini birlikte haşlayacağız. Artık ondan sonra sunuma geçeceğiz arkadaşlar. Bakın mantımızı da böyle yakından göstereyim. Bir tane de şöyle sizin için yumayım. Şöyle. Kenarlardan iyi kapatalım ki haşlanırken açılmasın. Ben çok severim arkadaşlar mantı yummayı. Küçük yaştan beri annem de yapardı. Allah rahmet eylesin, rahmetli yengem de yapardı. Hadi Serkan yummaya başla derlerdi bana. İnanın yummayı çok severdim. Ve mantı da bizim vazgeçilmez en birinci yemeğimiz. Biz hepsini bitirelim bu arada. Suyum da kaynadı. Tuzunu ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ içerisine ilave ediyorum. Şimdi mantımı haşlayacağım. Şimdi mantımı suyumuzun içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Hepsini. Mantının bir kısmını bu tenceremde şimdi yiyeceğimiz kadarını haşlayacağım. Diğerini çünkü buzluğa kaldırdım. Şu an yiyeceğimiz kadarını haşlayacağız. İyice fokurdayan suya biraz sıvı yağ, tuzumu da ilave ettim. Mantılarımı da içerisine koyuyorum. Mantımız haşlandı kısa sürede. Şu anda süzüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu da bakın dökmüyoruz. Çünkü yoğurt sosunda da kullanacağız suyunu. Şimdi yoğurt sosumuzu da yapacağım. Sarımsaklı bir yoğurt yapacağız. Küçük bir borcamımızda yoğurdumdan koyuyorum. Bu arada yoğurt da kendi yapmış olduğum ev yoğurdu. Videolarımızda prebiyotik, doğal, böyle evinizde yaptığınız orijinal yoğurt yapmak isterseniz yoğurt tarifini mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetlidir. Ev yoğurdumdan 5 yemek kaşığı kadar aldım. İçerisine sarımsak da rendeliyorum. 3 diş kadar. Haşlamış olduğum mantının suyundan da ilave ediyorum içerisine biraz. Çırpacağım. Akışkan bir yoğurt sosu istiyorum çünkü. Ve mantının haşlamış olduğunuz suyu sakın dökmeyin. Bütün mantının aroması, lezzeti çünkü bu suda sosa da büyük bir lezzet katacaktır. Biraz da tuz ilave ediyorum sosun içerisine. Biraz daha üzerine gezdirmek için tereyağı eriteceğim. Şimdi tabağımızı da hazırlamaya başlıyoruz. MasterChef'teki sunum tabağımızı hazırlıyoruz. Bakın önce sarımsaklı yoğurdumuzla bir yatak yapıyoruz. Şöyle. Şimdi mantılarımızı koyuyoruz. Tüm mantılarımızı bir porsiyonluk şöyle sunum tabağımıza alıyoruz. Evet, mantılarımın da bir kısmını dizdim arkadaşlar. Kiraz sosumuzu da şöyle yatağımızın içerisine koyuyoruz. Böyle kirazın aromasını, lezzetini tam almak için biraz da şöyle sulu kısmından ilave edeceğiz. Ve MasterChef'teki kirazlı mantı tarifini evde de bu şekilde kolay, pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Gayet muhteşem duruyor.
Şimdi en güzel zamana, lezzet kısmına da geleceğiz ama biz buna farklı bir dokunuş daha yapacağız. Tereyağı erittik biliyorsunuz. Tereyağımızı şöyle mantının üzerinden gezdireceğiz. Salçalı sos ya da pul biberli soslar yapmadık. Kiraz sosuyla çakışmasın diye. Ama bizim olmazsa olmazımız tereyağı. Bunda muhteşem olur. Bakın siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Belki MasterChef'teki usta şeflerimizden biri de bizi görür. Danilo şefimiz ve diğer şeflerimiz yorumlarını onların da bekliyoruz. Gayet muhteşem duruyor. En güzel zamana tadıma geldik. Ve en güzel zamana tadım zamanına geldik arkadaşlar. Eğer MasterChef'teki şeflerimizden de bizleri izleyenler varsa hepinize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Saygı ve selamlar. Biz sadece sizden gördüğümüz bazı güzel yemekleri, bilgileri kendi yemek kanalımıza da eklemeye çalışıyoruz. Benim babam da bu arada 30 yıllık bir aşçıydı. Ondan aldığımız bilgiler de var tabii ki. Babamızın da sayesinde Allah razı olsun. Ve arkadaşlar bizi takip eden, seven herkes MasterChef'teki kiraz soslu mantı tarifini yaptık. Oradaki şeflerimizin tercihi şuydu. Hem mantının içerisinde, yani bu mantı yemeği için söylüyorum, hem yemeğin içerisinde hem de sosunda o kiraz tadını almak istiyorlardı. Bu sosu hissetmek istiyorlardı. Biz de gerçekten çok güzel yaptığımıza inanıyoruz. Tabii oradaki aşçı kardeşimiz Fatma Hanım da çok güzel yaptı. Çok beğendik. Ellerine sağlık. Ondan sonra da biz güzel yaptığımızı düşünüyoruz. Şöyle lezzetine de bakayım. Gerçi baktım video başlamadan önce, dayanamadım, yedim. Çok da güzel olmuştu. Hamurumuzun rengi de tabii kiraz sosundan, blenderdan geçirdik kirazları. Etki de yaptı. Hem şekline hem görünümüne hem hamurun rengine. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kiraz sosuna da biraz banmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk etapta şunu düşünebilirsiniz. Ya bu çok mu tatlı olur? Güzel olmaz mı? Gibi, ama hiç öyle değil. İnanın bana, bu tarifi yaptığınız zaman, her zaman yapacaksınız. İnanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz lezzetli olmuş. Biz sadece ekstradan tereyağı ilave ettik üzerine ama müthiş olmuş. Ellerine sağlık oradaki şeflerimizin ve Fatma Hanım'ın. Tüm bizi izleyen takipçilerimize, TikTok'ta 120.000 kişi bizi takip ediyor. Instagram'da 2.000, YouTube'da da 25.400 kişi. Canım ailem, güzel ailem, hepinizi öneriyorum. Mutlaka deneyin ve öyle karar verin. Gerçekten çok güzel olmuş. Yapımı da çok kolay. Biz detaylı aşama aşama anlattık ki her aşamasını sizler de görün diye. Eşimin de ellerine sağlık. Gerçekten nefis yaptı. Bir daha yiyeyim. O kadar da acıktık ki bu arada yaparken. Müthiş olmuş arkadaşlar. Bugün de MasterChef'teki kiraz soslu mantı tarifini yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. YouTube videolarımızı önermiyor. Lütfen bol bol beğeni yapın. Bol bol yorum yapın. Bizim gibi emek veren insanları da biraz yükselmesine katkıda bulunun. Sizleri seviyorum. Tüm şeflerimize, tüm aşçı kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza buradan selam gönderiyorum. Biz her zaman buradayız diyorum. Görüşmek üzere.